Efendim merhabalar. Bu hafta Bernard Lewis'in Hata Neredeydi kitabıyla devam edeceğiz. Verdiğiniz bütün kitap isimlerini tek tek sıraya koyuyoruz. Sizler o yorumlarda yazdığınız kitapları görmeye başlayacaksınız. Her hafta bir kitap olunca yavaş yavaş, ama lütfen hem yorumlarınıza hem de kitaplarınıza, tavsiyelerinizi eklerseniz biz de onları incelemeye devam ederiz. Neden bu kitabı ele aldık? Şunun için. Geçtiğimiz hafta yaptığımız olan Şimel'in devamında, o biraz eski tarihliydi çünkü. Şimdi daha yeni tarihli bir oryantalistin elinden alarak konuyu irdelemeye çalışacağız. Princeton Üniversitesi'nde uzun yıllar boyunca öğretmenlik yapmış, dersler vermiş olan Bernard Lewis 1998 yılında Atatürk Barış Ödülünü almıştı. Ortaçağ İslam Dünyası, Günümüz Orta Doğusu ve Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kitaplar yazmış olan Bernard Lewis bu kitabında oturuyor, diyor ki ben Batı'ya nazaran, Batı hızla büyürken Doğu'nun neden geri kaldığını, özellikle Osmanlı coğrafyası için söylüyor tabi. Bunun neden geri kaldığını sizlere diyor tek tek izah edeceğim. Biz de büyük bir merakla açıyoruz sayfaların arasında, başlıyoruz gezinmeye efendim. İstanbul'daki İmparatorluk Elçisi Basbek, Avrupa'yı her an gerçekleştirebilecek bir Türk fethinden kurtaran tek şeyin İran tehlikesi olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiştir diyen Bernard Lewis, aslında bize Osmanlı tarihinde de öğretilen şeylerin yine onların elinden hazırlanmış bir düzenek olarak karşımıza geldiğini söylüyor. Yani tarihleri biz geçen hafta 1920'li tarihlerde yazılmış bir oryantalistin elinden çıkan bir kitabı ele almıştık. Aradan bu kitap 99 yıllarında çıktı. Hadi 2000 diyelim biz oraya. 2000'li yıllarda çıkmış bir kitaptan bahsediyoruz. Biz 80 sene atladık. 80 senede değişen hala bir proje yok. Türkiye ile İran'ı hem mezhepsel anlamda hem dini anlamda karşı karşıya getiren bu anlayış, İran'la Türkiye arasındaki ilişki için şunu söylüyor. Türkler İran'la uzlaştığında Doğu'nun bütün gücüyle boğazımıza yapışacaktır. Ne kadar hazırlıksız olduğumuzu söylemeye dilim varmıyor diyorlar. Bu bir başka tarihçinin sözü ama özellikle seçilmiş ki ne halden ne hale ulaşabileceğimizi ümmetin birlik olması halinde bunun altın çizmek adına önemli. Bu konudaki Şia ile Sünni arasındaki ayrım meselesine girmeden temel prensipten bahsediyoruz ama bunu sakın unutmayın. Sonra birileri de bunu dinleyince siz de Şia gibi mi düşünüyorsunuz demesinler sakın. Şah İsmail İmparator 5. Charles'a Avrupa devletlerinin Osmanlı'ya karşı güçlerini birleştirmek yerine birbirleriyle kavga etmelerinden duyduğu şaşkınlığı ifade eden bir mektup göndermiştir. Bu çağrıyı Sağır Sultan bile duydu ancak İmparator 1529'a dek Şah İsmail'e bir cevap yollamadı der. Bu tarihin aksinde olan cümleleri Bernard Lewis kendi kitabında beyan ediyor olması Türkiye'nin yeni açılım formunda Ümmeti Muhammed'in birlik hususundaki önemli bir engelin kalması için gerekli olan koşulları yeniden gizliden gizliye satır aralarında verir. Çok önemli sonuçlar beklediğiniz kitap ne yazık ki bugüne yaşadığımız Türkiye'sinde bundan 20 sene kadar önce hangi projeksiyonların çizildiğini ve neye göre çizildiğini anlatıyor bizlere. Yani Bernard Lewis'in satır aralarında gezerken 2000'li yıllarda Türkiye ve bölge coğrafyasında yaşanan, özellikle İslam dünyasındaki dini algı üzerindeki geri kalmışlığa nazaran ileriye atılım yapabilmek için gerekli koşulları sanki birisi bu kitaptan almış deyiveriyorsunuz. Sanki tarihi anlatıyor bize ama tarihi tekrardan ibaret beyanatının altını kalın kalın çizerek söylüyor. Karlofça'da imzalanan barış Osmanlı ülkesine 2 ders verdi diyor Bernard. İlki askeriydi, daha üstün bir güç tarafından mağlup olunmuştu. İkinci ders daha karmaşık olmak üzere diplomatikti ve görüşmeler sırasında öğrenilmişti diyor. Yani Türklerin diplomasiyi Karlofça'ya kadar bilmediklerini, diplomasiye bu saatten sonra anlaştıklarını söylüyorlar. Zannedersem özellikle Osmanlı'nın Orta Doğu ve Uzak Asya ile olan diplomatik ilişkilerini hiç bilmiyor olamaz. Bernard Lewis bu ve buna benzer göreceğiniz cümlelerde aslında bizim gencimize diplomasiyi siz batıdan öğrendiniz, uzlaşmacılığı, bir masada oturmayı, karşılıklı müzakere kültürünü bizden öğrendiniz demeye getiriyor.
Ve hatta satır aralarında devam ettiğimizde göreceksiniz ki biz size uzlaşmayı öğretmeseydik eğer siz hiç bir masada oturup konuşabilecekler değildiniz. Sizleri bir masaya oturan da o masadan da kaldırabilecek olan da biziz demeye getiriyor sözü. Osmanlılar ilk kez olmak üzere diplomasi dediğimiz tuhaf sanata başvurmak zorundaydı diyorlar. Hele ki tarihçi olduğu söylenen bir adam söylüyor bu cümleleri. Çünkü kitap bir tarihçi matematiğiyle değil, bir gencin okuyabileceği anlamda yazılmış ve bu aralar ülkemizin yine en çok satan kitapları arasında yer ediniyor. Osmanlı yetkilileri için bu hiç deneyimleri olmadıkları yeni bir görev de diyor. Askeri bir mağlubiyetten sonra sağlayabildikleri en iyi şartlarla nasıl müzakerede bulunabilirlerdi? Bu hususta İstanbul'daki iki yabancı elçiden Britanya ve Hollanda'nın elçilerinden biraz yardım ve kılavuzluk aldılar diyen Bernard Lewis'in bu hususta herhangi bir resmi kayıt ya da bir kanaatini oluşturacak gerçek bir delili olduğundan şüpheliyiz. İngiliz ve Flemenk temsilcileri Osmanlılara dikkat çekmeyen şekilde diyor, ekliyor. Evet diyor, bak resmi belge istemeyin benden çünkü bunlar İngiliz ve Flemenk temsilcileri dikkat çekmeyecek şekilde Osmanlı'ya yardım ve hizmet verebilmişlerdir. Hatta barış anlaşması müzakerelerinde yer alabilmişlerdi. Yani koskoca Osmanlı Devleti Karloşça'ya kadar bir anlaşma kültürü yapabilecek düzeye ulaşmamış, diplomasiden bir habermiş ve bizlere bunu İngiliz ve Flemenkler öğretmiş. Yeni olan şey diyor, Osmanlı'nın birliklerini eğitmek ve teçhizatlandırmak için Avrupalılardan yardım istemeleri ve Avrupalı güçlere karşı Avrupalı güçlerle ittifak kurmalarıydı. Belki de bu sözüyle Bernard, Avrupalı güçlerle olan ittifak ile Avrupa'da bir güç olabileceğimizi ama nihayetinde her gücün üzerinde Avrupa'nın Hristiyan gücünün mutlak baskıcı matematiğini yahut Avrupa'nın genel özelliğini ve onun üstün olduğunu yeniden verme gayretini bizlere enjekte etmeye çalışıyor. Batı'nın silahlarını almanın yeterli olmadığıdır. Aynı zamanda bunların etkili kullanımı için Batı'nın eğitimini, yapılarını ve taktiklerini de almak gerekliydi diyen Bernard, 98 yılında almış olduğu ödüle gerçekten layık olabilecek bir cümleyi kurmuş oluyor. Bir diğer meşhur mühtedi de Türk salnamelerinde adı İbrahim Müteferrika olan geçen muhtemelen Üniteryan Kilisesi'ne mensup Macar bir ilahiyatçıdan bahseder. Ve 1729'da Türk matbaasını kurmaktan görevli olan bu zatın bastığı kitaplardan biri kendisine ait kısa bir risaledir. Bu eserde Hristiyan ordularının Avrupa'da Osmanlılara karşı başarılarını anlatır ve Osmanlı'nın idari ve askeri süreçlerinin Avrupa'ya göre reform edilmesi gerektiğini belirtir buyurur. Dolayısıyla Türkiye'deki matbaa sürecinin aslında bu ezilmişlik hareketiyle başladığını ifade eder. Ezilenlerinin sesinin gazete olduğunu söyler. Zannımızca bundan önce Avrupa'nın bu kitabın hiçbir yerinde Müslüman bilim adamlarından tek kelime dahi Bernard Lewis anlatmaz. İlk ve en önemli uzmanlardan biri Baron de Tot'tu. Tot Macar asıllıydı ve Fransa'nın hizmetindeydi. 1770'lerde Türkiye'de bulunmuş, burada yeni bir hendesahane kurup Osmanlı birliklerinin yeni askeri mühendislik ve topçuluk ilimlerinde eğitim görmesine büyük katkıda bulunmuştur. 1775'teki emekliliğinde yerine baş müderris olarak bir İngiliz getirilmiştir. Bu uzmansa sonradan Müslüman olmuş ve İngiliz Mustafa olarak anılır olmuştur. Esas isminin Campbell olduğu düşünüldüğü takdirde Türkçe lakap çok daha alakasız durmaktadır diyen Bernard aslında satır arasında bize şunu anlatıyor. Avrupalaşan ve medeniyete yakınlaşan Osmanlı'yı da bu süreçte sizin zannettiğiniz gibi Osmanlı'da değil biz sağladık diyor, bize borçlusunuz. Müslüman fakihler bir Müslümanın gayrimüslim bir ülkede yaşamasının caiz olup olmadığını uzun uzun tartışmışlardır diyen Bernard Lewis, fıkıh konusuna da dahil olurken bu konudaki müthiş cehaletini ne yazık ki saklayamamıştır. Çünkü tarih boyunca bizim İslam fıkhında bir Müslümanın gayrimüslim memlekette yaşayıp yaşamaması üzerine bir tartışma olabilseydi eğer, en başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz
Habeşistan kralına ilk hicret emrini veriyor olmazdı. Genel olarak Müslümanlar Hristiyan Avrupa'ya gitmek hususunda pek istekli değildi diyor. İşte bu sebepten fıkıhçılar diyor ortalığı karıştırmıştı. Bütün fakihler olmasa da bazıları kıtlık zamanında erzak almak üzere diyar-ı küfre gitmeye cevaz vermiştir. Yani diyor siz açlık için yaşarsınız, tokluk için yaşarsınız, haliniz bu kadar haraptır. Yani kıymetli kardeşlerim, bu kitabı okuyan genç bir adam eğer bundan evvel Osmanlı Devleti adına gerçekten bir tarihsel bilgiyi yazılmış, sadece bizim tarafımızdan yazılmış değil, Avrupa'daki gerçek ve ciddi tarihçiler tarafından yazılmış olan kitapları da okumamışlarsa hakikaten bitip tükenmiş bir Osmanlı'yı, bitip tükenmiş bir İslam coğrafyasını görecekler. Yalan yollu. Devam ediyor. Orta Doğu ülkelerinden batıya diplomasi veya ticaret amacıyla giden çok az sayıdaki insanın büyük kısmı Müslüman değildir. Dini azınlıklara mensuptur. Yani diyor siz dini azınlıkları eziyorsunuz. Hiç öyle olmadı tabii ki ve olamaz da. Ama unutmayın ki o dini azınlıklar sayesinde bugün modern Türkiye'yi yaşıyorsunuz. Onlar olmasaydı olmayacaktınız. Beyefendinin Fransızlara tuvalet yapmasını, Almanlara yemek yemesini, İngilizlere konuşmasını öğrettiğimizi, diyalog kurmasını öğrettiğimizi zannedersem unutmuşlardır. Avrupa medeniyetinde İngilizler gemicilikle uğraştıkları için konuşmasını beceremeyen bir millettir. Almanlar sürekli olarak bir hareketli bir millet olmadıkları için hareketli bir millet oldukları için yemek yemesini bilmeyen bir millettir. Fransızlar da ne yerlerse yesinler tuvaletini yapmayı bilmeyen bir millet olarak karşımızdadır. Bunları da biz öğrettik ama öğrettiğimizden dolayı bunların başına kalkıyor değiliz. Avrupa'da Türkler ilk başta bu aracılara Türkiye'deki Avrupalılardan daha çok güvenler. Belki de güçlü zorunluluklar sebebiyle Avrupalı meslektaşlarından daha hızlı şekilde Türkler yeni diller öğrenmeye ve yeni yetenekler kazanmaya azmettiler. Yani o saate kadar hiçbir yetenekleri yoktu, bilgileri yoktu, sıfırdı. Hatta sıfırı da onlar bulmamıştı, Müslümanlar bulmamıştı. Biz öğrettik diyor Bernard. Diğer taraftan Müslümanlar hala kafirler ve özellikle de geleneksel kafir işleri için eski hoşgörülerini sürdürüyorlardı. Bazı sanatlar ve meslekler Yahudilere, Rumlara veya Ermenilere has görülüyordu. Hayır, bunlara has görülmüyordu. Onların çırakları da Müslümanlardı veya burada Müslüman ustalar vardı. Ancak Türkler ve Müslümanlar özellikle cihat yolunda, mücadele verdikleri için bu tarz zanaatlerin de bu insanlar tarafından ekmek kapısı bozulmaması için onu engellememişlerdir. Bakın Osmanlı'da çok enteresan olan bu kuralı insanlar bilmiyorlar. Ya biz niye o alana girmemişiz? El cevap. Şimdi Yahudi, Rum, Ermeni bu adamların hayat biçimi kısıtlanmış ve kısıtlı bir hayat yaşıyorlar. Bir zanaatları var. Bizdeki kültürde çiğ köftecinin karşısına çiğ köfteci açılmaz. Bakmayın siz bugünlerde dönercinin yanına 10 tane yeni dönerci açıldığında. Bu bizim İslam kültürümüzün doğasında olan bir şey değil. Bu tam da yapısı bozulmuş bir insaniyetin sonucunda bir vahşilik argümanıdır. Osmanlı'da da geldiklerinde yeni fethettikleri coğrafyalarda onların da elinde zanaat vardı. Ancak onlar kendi zanaatlarının yanında Rumların, Yahudilerin, Ermenilerin elinden mesleklerini çalmadılar. Olaya bir de bu açıdan bakarsanız lütfen o zaman geri kalmışlığımızın sebebinin zanaat alanına girmemezliğimizle alakası olduğunu düşünmezsiniz. Bu bilimsel olandır. Ne yazık ki Bernard Bey bilim adamı olmasına rağmen bu tam da dogmatik olandır. Belki de diyor Bernard bu sebeplerden dolayı devlet destekli ekonomi girişimlerinin çoğu başarısız olmuş. Azınlıklar ve yabancı hamileri ise ekonomiyi giderek daha fazla kontrol altına almıştır. Yine büyük hatadan bahsediyor çünkü ekonomiyi daha fazla kontrol alma süreci Osmanlı Devleti'nin özellikle Rockefeller ailesi başta olmak üzere Avrupalı tefecilerden para almasıyla başlamış olan bir süreçtir. Faizli borç para. Genç Osmanlılar açıkça İtalyan liberal yurtsever Giuseppe Mazzani'nin Genç İtalya ve Genç Avrupa'sı örnek alınarak kurulmuştu. Anayasavi bir meclis için çalışıyorlardı.
kaçınılmaz şekilde 1867'de liderleri başta Londra ve Paris olmak üzere sürgüne gönderildi. Burada başlıyor Bernard içindekini kusmaya. Biz hazırladık diyor, modern Türkiye'nin çocuklarını kendi topraklarımızda yetiştirdik, gönderdik sizlere. Biraz devam edelim. İslam kanunlarına giriyor Bernard. İslam kanunu ve örfüne göre İslamiyet'in hukuki ve dini üstünlük ilkesinden 3 sınıf insan faydalanamaz diyor. Kafirler, köleler ve kadınlar. Hakikaten hangi İslam bu? Çok büyük merakla bekliyoruz ama daha o yıllarda sanırım Bernard kurulması planlanan DAEŞ ve benzeri örgütlerin ve mealci kafanın temelini atmakta idi. Ya da atanlardan haberdar idi. Genç Osmanlıların lideri Namık Kemal tarafından 1867'de Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlanmış bir makalede yer almaktadır şu cümleler. Namık Kemal şöyle demiş, bunu da Bernard kitabına almış. Kadınlarımızın insanlığa çocuk doğurmaktan başka faydası yokmuş gibi görülüyor. Müzik aletleri veya mücevherat gibi sadece bir hizmet nesnesi olarak görülüyorlar. Yazık, Namık Kemal'in de bundan bir haber oluşu ne gariptir diyoruz. Cevap bile vermeye gerek duymadan. Osmanlı'nın Paris Büyükelçiliği'nin sabık başkatibi Mustafa Sami bir adım daha ileri gider ve hayretini belirtir. Erkek kadın her Avrupalı okuyup yazabiliyor. Erkek kadın hepsi en az 10 sene eğitim alıyor. Sağır ve dilsizlere bile okuma yazma öğretilen özel okullar var. Bilimleri sayesinde Avrupalılar veba ve diğer hastalıklardan kurtulma yollarını bulmuş, çeşitli eşyaları toplu üretmek için birçok mekanik alet icat etmişler. Yani biz okumayan bir toplummuşuz, cahilmişiz, bu yüzden geriye kalmışız. Bunu zaten kahvehane köşelerinden kopuk gelmiş yazarlarımız hala yazmaya devam ediyorlar. Bugün de size özellikle Türkiye'nin modernist kafasındaki yazarları olduğu söylenen isimlerin işte bu kitapların içeriklerinden ve bu adamların elinden yetiştirdiklerine dair delil bir kitabı sizin önünüze getirmiş oluyoruz. Kimler nereden geldi öğreniniz efendim. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı entelektüelleri bilimin önemine daha fazla vurgu yaptılar. Bazıları daha da ileri gidip bilimle dikkatli şekilde taassup dedikleri şey arasındaki çatışmayı işaret ettiler. Bilimle diyor din çatışmaya girdiği yerde elbette bilimi seçeceğiz diyen bir saçma sapanlık söz konusuyken şu cümleyle olayı kapatıyor. Bizim için kapanmış oluyor daha doğrusuyla. Bilim hususuna Hristiyanlıkla İslamiyet arasındaki ilişki artık tersine dönmüştü. Talebeler hoca oldu, üstadlar şakirt. Hem de inatçı ve incinmiş şakirtler. Yani diyor bilim konusunda din Osmanlı tebaasını ve yeni Türkiye'nin bütün yapısının oluşumuna temel engel olduğu. Halbuki tarih boyunca o büyük zat-ı muhteremler ürettiler robotları, astronomiyi, sıfırı bulmasını vesaire vesaire İbn Sina'ları. Ancak geleneksel İslam'ın eşitlikçiliği tam değildir diyor Bernard. Geleneksel İslam kelimesinin de kendisi tarafından söylemsel olarak başladığını, onunla beraber daha da modernist yapıda kullanılmaya başladığını unutmayınız. İslamiyet en başından beri bazı toplumsal eşitsizlikleri tanınmıştır. Bu eşitsizlikler kutsal kitap tarafından tasdik ve hatta takdis edilmiştir. Efendi ile köle, erkekle kadın, müminle kafir arasındaki en temel 3 eşitsizlik hususunda klasik İslam uygarlığının konumu bazı hususlar açısından iyi bir konumdadır der. Bu noktada da ne yazık ki İslam'ın eşitçilik konusundan bir haber olan Bernard, tarih boyunca bizlere agnostik, ateist ve deist arkadaşlarımız tarafından söylenen cümlelerin buradan geldiğine şahit olmamıza vesile olur. Devam edelim. O kadar çok şey var ki. Bakın şu cümleler enteresandır. Allah Azze ve Celle'nin kutsal yasası şeriattir. Bu yasa sünnet ve akıl yoluyla genişletilip yorumlanabilir. Bu yasa değiştirilememiş ve hiçbir Müslüman hükümdar teoride tek bir kural ekleyememiş ve çıkaramamıştır veya çıkaramamıştır. Yani biz diyor Hristiyanlar kuralları ekledik, çıkardık, yorumladık. İşi aklımızla çözdük, geliştirdik. Geliştiremediğimiz yerde yeni mezhepler doğurduk. Protestanlık gibi. Ama siz beceremediniz ve o yüzden geri kaldınız diyor. Heyhat, biz o geri kalmışlığın yanında bugüne kadar
dünyada 6 milyondan fazla kadının işkenceyle yakılmasına vesile olmuş bir dinin mensupları değiliz elhamdülillah. Hristiyanlar Engizisyon mahkemelerinde sadece Avrupa'da 6 milyon yakın kadına ateşte yaktılar. Cayır cayır küllere savurdular. Fransız devrimi Avrupa'daki fikir hareketleri arasında Hristiyani olmayan, hatta Hristiyanlık karşıtı olarak görülen ilk hareketti ve bu nedenle bazı Müslümanlar bu fikirlerde Hristiyanlık yüklerinden kurtulmuş Batı biliminin ve ilerlemesinin itici güçlerini keşfetme umutlarıyla Fransa'ya bakıyorlardı. Bu fikirler 19. yüzyılla 20. yüzyılın başlarında İslam dünyasındaki modernleşme ve reform hareketlerinin çoğuna ideolojik ilham kaynağı olmuştur. Bu ilham kaynağı olarak bahsettiği şey zannımızca Türkiye'de Müslüman olmaktan utanan kitlenin halidir. İslam dünyasında, diyor Bernard, toplumun örgütlenme ilkesi olarak dinin kaldırılması yakın zamana kadar denenmedi. Dikkat, yıl 99. Denenmedi ve bu girişimde tamamen Avrupa'nın etkisinden kaynaklanıyordu. Sanırım o dönemin 28 Şubatçıları bu kitabı okurken çok mutlu olmuşlardır ya da 28 Şubat için ciddi bir ilham kaynağı da olmuştur. Modern zamanlarda İslami hoşgörü bir miktar azalmıştır, diyor. Enteresan. Türklerin 1683'teki Viyana kuşatmasından sonra İslam dünyada ilerleyen değil, gerileyen bir güç haline gelmiş. Müslümanlarsa Doğu ve Batı Avrupa'nın büyük Hristiyan imparatorluklarının yükselişi ve genişlemesiyle tehdit edilmeye başlamıştır. Siyasal anlamda böyle bir tehditten bahsediyor olsanız da eğer konu hoşgörüye geldiyse İspanya'dan kaçıp gelen Yahudileri de nasıl kurtardığımızı sanırım hatırlamanız gerekir. Siz de bir Yahudi olarak Bernard Bey, keşke bunu hatırlıyor olsaydınız ya da buraya bir teşekkür yazıyor olsaydınız. İmparatordan sultana elçi olarak gelen Ogier Gislen de Basbek 1554'te yazdığı bir mektupta Osmanlı başkentine yaptığı yolculuk sırasında karşılaştığı bir sorunu anlatır. İnanın bana, kitabın sadece bu bölümü anlatıp bitirsem nasıl bir kitapla karşı karşıyayız, nasıl bir zihniyetle karşı karşıyayız çok iyi anlayacağız. Ancak anlatmaya çalıştığımız şey şu: İşte birazdan anlatacağımız zihniyet Bernard'ın kitabından kopyalanarak ülkemizin önemli liselerinde, önemli okullarında çocuklarımıza Türkçeleştirilerek empoze edilmiştir. O yüzden bizim çocuklar niye böyle demeyiniz. Onları yetiştiren eller bu kitaplarla büyüdü. Bu kitaplar onlara Doğu'nun Batı'dan niye geri kaldığını böyle anlattı. Ha dediler, böyle mi geri kaldı? O zaman zıttını yapmamız lazım. Bakın, yıl 1554. İstanbul fethinden yaklaşık bir asır kadar sonra. Ve buraya imparatorluğa gelen bir adam bu Osmanlı başkentinde yolculukta karşılaştığı sorunları anlatıyor. Ve biz de bakalım, görelim, bir Avrupalı Osmanlı'nın henüz İstanbul'u fethettiğinin 100. yılında nasıl bir dehşet sorunla yaşanmış. Diyor ki, şarap eksikliğinden neredeyse daha kötü bir sıkıntı daha vardı. O da uykumuzun tedirgin edici bir şekilde kesintiye uğraması. Saatlerinden şafağın geldiğini anladıkları zaman insanları namaza çağırmak için inşa edilen yüksek bir kuleden haykırırlar. Dert büyükmüş Ogier'in. Bir, şarap içememiş. İki, minarelerdeki ezan sesi uykusunu kaçırmış. İşte 1554 tarihindeki Avrupalı'nın Osmanlı'ya ve İslam'a bakış açısı ve neyden rahatsız oldu. Peki bugün Müslümanlardan hoşnut olmayan, dindarlıktan nefret eden, dindarları sevmeyen insanlardan ne duyuyoruz? Ya şu minarelerin biraz sesini kısın. 1, 2, içkimize karışmayın. Nerede içeceğiz? Hangi parkta içeceğiz? Hangi sokağın köşesinde içeceğiz? Bize karışmayın. İstediğimiz yerde olalım. Demiyorlar mı? Evet. Bak, 550 yıldan beri aynı kafa, aynı anlayış. Ben açıkçası bu söylemden sonra Bernard'ın diğer kısımlarda söylediklerine çok fazla da girmeye gerek duymuyorum. Çünkü kitap en sonunda Türk siyasi tarihinde
okunmuş kitaplar arasında ve ne yazık ki Türkiye'de ödül verilmiş bir adam bu. Son cümleleri şu: Orta Doğu halkları bugünkü yollarını izlemeye devam ederse intihar bombacısı bütün bölge için bir metafor haline alabilir. Ve er ya da geç başka bir yabancı hakimiyetini, bu belki eskisi gibi yeni bir Avrupalı güç, belki dirilen bir Rusya ya da doğudan yeni ve genişleyen bir süper güç olabilir. Getirecek aşağı doğru nefret, kin, öfke, kendine acıma, yoksulluk ve baskı sarmalından kaçış olmaz. Eğer şikayet ve mağduriyetten vazgeçebilir, farklılıklarını çözebilir ve ortak bir yaratıcı çaba içinde yeteneklerini, enerjilerini ve kaynaklarını bir araya getirebilirlerse, o zaman bir kez daha Orta Doğu'ya Antik Çağ ve Orta Çağ'da olduğu gibi büyük bir uygarlık merkezi haline getirebilirler. Şimdilik seçim kendi ellerinde diyor. Bernard, belki bunları yazarken bu sondaki cümleler senin Tanrı'ya yaptığın bir duaydı. Belki bu yaptığın duaya amin diyen çok Türk yazar da bulabilirsin. Ancak ne Rusya'ya, ne doğuda yükselecek dediğin Çin'e, ne de bugün pisliğinin içerisinde boğulmakta olan Avrupa'ya zannedersem bu ülkenin insanı ve inşallah muhtaç olmayacaktır. Sevgili gençler, bu adamın Türkiye'ye biçtiği bu son hali 500 yıldan beri söylenen cümleler baştan sona aynı. O yüzden sizin neden topraklara sahip çıkmak gerektiğinizi iyi anlamanız için bu aralar size en çok bu isimleri anlatmaya çalışıyoruz. Uyanmanız, dirilmeniz, anlamanız, sahip çıkmanız ve mücadele etmeniz dileğiyle. Hadi kalın sağlıcakla.